Masalcı Dede'den herkese merhabalar. Şimdi gözlerinizi kapatın, çünkü bir masal başlıyor. Küçük Arı Maya ve Büyük Çiçek Bahçesi Masalı. Bir zamanlar, uzak ve yeşil vadilerin ardında, küçük bir arı kovanında, Maya adında çok çalışkan ama biraz da sabırsız bir arı yaşarmış. Maya, her sabah güneş doğar doğmaz kovanından çıkar, bal toplamak için en yakın çiçeklere uçar dururmuş. Onun için önemli olan en hızlı şekilde kovana dönmek ve görevini tamamlamakmış. Kovandaki diğer yaşlı arılar Maya'ya sık sık "Acele etme Maya, her çiçeğin bir hikayesi, her yolculuğun bir güzelliği var" derlermiş. Ama Maya onları dinlemez. Vızıldayarak en hızlı yoldan en çok balı toplamaya odaklanırmış. Bir gün kraliçe arı tüm arıları toplamış. "Sevgili arılarım," demiş kraliçe, "kovanımızın bal stoku azalıyor. Vadinin çok uzağında kimsenin daha önce gitmediği büyük ve muhteşem bir çiçek bahçesi olduğunu duydum. Oraya gidip bize yepyeni ballar getirmenizi istiyorum." Tüm arılar heyecanlanmış ama bir o kadar da endişelenmiş. Yol uzun ve bilinmeyenlerle doluymuş. Maya ise hemen atılmış. "Ben giderim kraliçem, en hızlı ben toplarım o bahçeden balı." Kraliçe arı gülümsemiş. "Yol uzun Maya. Bu sefer sadece bal toplamak değil, yolu tanımak ve yeni keşifler yapmak da önemli. Unutma, sabır ve dikkat en hızlı uçuştan daha değerlidir." Maya yola çıkmış. İlk başta her zamanki gibi hızlıca uçuyormuş. Diğer arılar gruplar halinde yavaşça ve etraflarına bakarak ilerlerken, Maya onlara el sallayıp geçmiş. Yolda bir nehir görmüş. Diğer arılar nehrin etrafında dolanıp daha güvenli bir yol bulmaya çalışırken, Maya, "Bu ne uzun yol," diye düşünmüş ve nehrin üzerinden uçmaya karar vermiş. Ancak nehrin ortasında birden rüzgar şiddetlenmiş ve Maya küçük bir dal parçasına tutunmak zorunda kalmış. Neyse ki rüzgar dinmiş ve yoluna devam etmiş. Nihayet uzun bir yolculuktan sonra Maya uzaklardan muhteşem bir renk cümbüşü görmüş. İşte büyük çiçek bahçesiydi. Çiçekler o kadar çok ve o kadar çeşitliydi ki Maya daha önce hayatında böyle bir yer görmemişti. Hemen en yakın çiçeğe konmuş ve hızla balını toplamaya başlamış. Amacı kraliçeye ilk ve en çok balı getiren arı olmakmış. Maya bahçede harıl harıl çalışırken, diğer arılar da yavaş yavaş bahçeye ulaşmaya başlamışlar. Onlar Maya kadar aceleci değillermiş. Her bir çiçekle sohbet ediyor, farklı çiçeklerin nektarlarından örnekler alıyor, bahçenin her köşesini merakla inceliyorlarmış. Hatta bazı arılar daha önce hiç görmedikleri nadir bitkileri keşfetmiş ve arı diliyle birbirlerine anlatıyorlarmış. Maya bir süre sonra fark etmiş ki, o sadece tek tip çiçeklerden bal toplamış. Diğer arıların getirdiği ballar ise rengarenk ve mis kokuluymuş. Çünkü farklı çiçeklerin nektarlarını karıştırmışlardı. Üstelik onlar, bahçenin en güzel yerlerini, gizli şelaleleri ve kokulu yaseminleri de keşfetmişlerdi. Maya kovana döndüğünde kraliçe arıya topladığı balı sunmuş. Kraliçe arı, Maya'nın çalışkanlığına sevinmiş. Ama diğer arıların getirdiği çeşit çeşit ve özel balları görünce, Maya biraz utanmış. Kraliçe arı, Maya'ya dönmüş. "Maya," demiş, "balın güzel. Ama diğer arılar sadece bal değil, aynı zamanda yeni bilgiler, yeni tatlar ve bu bahçenin tüm güzelliklerini de getirdiler. Aceleciliğin sana bu deneyimlerden mahrum bıraktı." Maya, kraliçenin sözleriyle derin bir düşünceye dalmış. Diğer arılar, etraflarına bakarak, yavaşça ilerleyerek hem yolu daha güvenli hale getirmişler, hem de çok daha fazla güzelliği keşfetmişlerdi. Oysa sadece hedefe odaklandığı için yolculuğun tadını çıkaramamıştı. O günden sonra Maya değişmiş. Artık kovanından çıktığında sadece bal toplamakla kalmıyor, etrafındaki her çiçeğe konuyor, her kelebekle selamlaşıyor, her yeni patikayı keşfetmeye çalışıyormuş. Bal toplarken daha yavaş ve dikkatli oluyor, yeni tatlar ve kokular keşfetmenin keyfini çıkarıyormuş.
Diğer arılarla sohbet ediyor, onların deneyimlerinden öğreniyormuş. Zamanla Maya, kovanın en bilgili ve en çok sevilen arılarından olmuş. Çünkü sadece işini yapmakla kalmamış, yolculuğun kendisinin de bir amaç olduğunu, hayatın güzelliklerinin bazen yavaşlamakta ve etrafa bakmakta gizli olduğunu öğrenmişti. Acele etmeden, sabırla ve dikkatle hareket etmenin, hayatı çok daha zenginleştirdiğini anlamıştı. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın evlatlarım.